ya da böyle yaptığımız şey bu belgesel mi değil mi, vlog mu, şu mu, bu mu hiç önemli değil benim için. Ama teknik gerekliliklere uyması gerekiyor. Ben bunu istediğim için veya bu bir ders olduğu için değil, şunun için. Teknik dediğimiz şey daha az tüketerek üreten bir şeydir. Tekniğiniz ne kadar yüksekse yaptığınız ekmek o kadar iyi olur. Ata o kadar iyi binersiniz. Zıpkınla balığı o kadar iyi vurursunuz. Bazıları hoş olmayan şeyler de söylüyorum ama. Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Tam tamına 10 dakikamız var. 10 dakika sonra muhteşem bir show bizi bekliyor. Getirirsin, onu da söylersin falan filan. Ama ben onda değilim. Anlayabildiniz mi tekniğin ne olduğunu? Şimdi buradaki problem şu. Teknik deme diye bir şey, böyle bir şey yok yani. Hayatın tamamı teknik. Ya bütün hayatımız teknik. Neden? Onu zorlaştırmak için değil, kolaylaştırmak için. Yani siz 100 kiloluk bir un çuvalını sırtınıza alıp bir geminin ambarına götürmek var. Bir de winch diye bir teknikle, anlatabiliyor muyum? Şurası ortada. Ortada gayet güzel. Evet. Bir teknikle bunu çözümlemek var. Teknik böyle bir işimizi zorlaştırmak için veya bu dersi teknik istiyorum falan böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Ben bunu söylerken lütfen sizin için hayatta çok önemli olan bir şeyi düşünün. Yani belgesel değil. Mesela bilardo veya bir yemek pişirme. Size ne hitap ediyorsa onu düşünün. Basketbol oynamak. Ve tekniği şöyle düşünün. İşte o bileği kırma hareketi vardır. Bunu bilmek ya da bilmemek. Teknik hayatta ve basketbolda çok önemli. Ben basketbol antrenörüyüm ve çocuklarla çalışıyorum. Öncelikle onlara bu işi sevdirmeye, sonra da basketbol temel tekniklerini öğretmeye çalışıyorum. Şut tekniği dünyanın her yerinde aynı basamaklamalarla ve aynı sistemle öğretilir. Ama her çocuğun buna tepkisi veya reaksiyonu farklı olabilir. Öncelikle sporcular kendi tarzlarını belirlemelidir ve bu tarzlarını da daha sonrasında diğer insanlara kabul ettirmelidir. Hadi bakalım. So I play football, and in football, technique is of course very important. Need to know how to pass the ball and how to touch the ball. If it comes to you, the ball, you need to have a good technique. Onların da bir performansı var.
Burası benim odam ve aynı zamanda ürettiğim işlerimin çıktığı stüdyomda diyebiliriz. Yani burası güzel bir mekan. Hem eğlenceli hem de aynı zamanda karanlık olan bir mekan. Çünkü burada gerçekten çok güzel, çok enerjik, çok hype şeyler de ortaya çıkıyor. Ama bir yandan böyle aşırı derin, aşırı karanlık ve aşırı psikolojik şeyler de ortaya çıkıyor. Ya bu odanın kısacası çok tehlikeli bir oda olduğunu söyleyebilirim. Hatta bazı belli başlı işler için diyorum ki hani ben bunları yaptım ve yayınladım. Okey. Ama bence bunları fazla tüketmemelisiniz. Şu an geldik buraya. Stüdyoya geldik diyelim. Ve Phoenix Records'a geldik. Öyle diyelim. Burası benim için öyle. Rap yapacaksın değil mi? Yapacağım. Bunaldım ve yazamadım, geceleri karaladım, gündüzümü yaşamayıp geçmişimi araladım. Anıları hatırlayıp kendimi de yaralayıp bu bunalımın sonucu hayat bazen yorucu. Sorumluluklar dağ gibi, dostluklar mı daimi? Yalnızlık tek yavrum, kralımın şu fanusu. Hepsi binler üst üste, ne olur lütfen tek tek gel. Geçemezken gerildiğim, altında da ezildiğim. Herkes kalır uzakta, bakarım önüme umutla. Yalnız canım sıkılıyor, kafam sapına takılıyor. Zaman bize hep engel oldu, görevleri de önüme koydu. Hayallerimi yaktım, rüyalarımı sattım. Boğuluyorum ben, lütfen yanıma gel. Bazen sıkıldım, bazen daraldım. Nefes almak istiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Huzurum geri gel, eskiyi geri ver. Boğuluyorum ben, lütfen yanıma gel. Bazen sıkıldım, bazen daraldım. Nefes almak istiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Huzurum geri gel, eskiyi geri ver. Ve bayağı da bir not almış değil mi? Evet. Ama öyle bir kitap. Çünkü açıkçası benim için her şeyin cevabını barındıran bir kitap. Enerjilere ilgiliyseniz zaten okuyun. Ve aslında kendi hayatımızdaki birçok yaşadığımız şeyi aydınlatıyor ve daha iyi anlamamıza sebep oluyor. Evet. Bayağı detaylı, derin, güzel bir kitap. Ne yazıyor? Geçmişin kutsaması ve iyileştirilmesi gerekir. Her katmana gir, her köşesini aydınlat. Yeni bir anlayışla onu değiştir. Zaten kitapta diyor ki geçmiş ve gelecek yok diyor. Yani o yüzden geçmişine gidip farklı bir bakış açısıyla baktığında değiştirebileceğine inanıyorsun ve hani kitabı okurken de ikna oluyorsun. Şu an biraz ütopik geliyor olabilir. Benim sana bahsettiğim arkadaşım var ya. Evet. Bak tam şurada oturuyor. En üstten 3. pencerede kendisi. Geçmişinde en çok yaşadığın ne değiştirdi seni veya etkiledi? Fazla cevabı olabilir yani. Tek bir cevabı yok bence bunun. Birincisi anne ve babamın ayrılma zamanları olabilir. İlki o. O zaman bayağı bir küçüktüm. Hoş geldiniz. Mutlu muyum, mutsuz muyum bilmiyorum. Yani çünkü mutluluk sürekli bir hal olmadığı için, gelip gittiği için çözemiyorum. Bazen çok mutsuz oluyorum. Bir sonraki hafta çok mutlu olabiliyorum. Ama sürekli değil yani. Anların içerisinde mutluyum. Mutsuzken dikkatimi dağıtıyorum açıkçası. Sağlıklı bir şey mi bilmiyorum. Açıkçası pozitif olmaya çalışıyorum. Bu mutsuz olduğum günlerde de baktığımda özellikle bu sene çok yalnız kalıyorum ben. Kendimi çok yalnız bırakıyorum. Çünkü etrafımı insanlarla çevrelediğimde tek başıma olmayı tercih ederdim dediğim çok oluyor. Evde olmayı tercih ederdim dediğim çok oluyor. Ve bunun sebebinin de genel olarak insanların konuşmayı tercih ettiği konular olduğunu düşünüyorum. Sürekli aynı konular, içi boş. Ben mesela oturup başka şeyler tartışmayı tercih ederken gündelik şeyler konuşuluyor. Derin olmayan konular. O yüzden kendi başıma sosyal medya kullansam bile en azından bir şeyler öğrenebiliyorum oradan. Kendimi yalnız bıraktığımda da gün geçmediği zaman bu sefer ben kendimi boş hissetmeye başlıyorum.
Ve çözümü olmayan bir şey değil. Çözümü bende. Çocukken hep bir sevdiğim hobim vardı. Baleye giderdim. Çıktığım anda tekrar gitmek isterdim ama bir hafta beklemem gerekirdi. Resim kursları alırdım. Her gün resim kursunda olmak isterdim. Tenis oynadığım oldu. Yelkenli yaptığım oldu. En çok resmi sevdim yani. Benim için büyük bir tutkuydu. Ve sonrasında da bu etkinlikler şu şekilde bitiyor. Sınav seneleri geliyor işte. Önce ortaokulda, sonra lisede. Bu sınav mevzusundan dolayı o hobim bitti. Ve şu anda geri dönmek istediğimde mesela mutluluk durumum bozuldu gibi hissediyorum. Daha yüksek bir şeyler arıyorum yani resim yapmaktan. Ve bunun sebebi de işte zannediyorum ki bir ara çok yüksek bir hayat yaşamış olmam. Yani sürekli aktif olduğum, insanlarla sosyalleştiğim, tatiller vesaire. Bunlardan dolayı bu küçük mutlulukları kaybettim. Bilincinde olup bunu değiştirememek de beni çok meşgul ediyor. Yani çok böyle hani tiyatronun içinde tiyatro olduğu için böyle çok gerçek hayatta biz hani rastlantısal bir şekilde organize izliyoruz gibi yani. Hani sanki tiyatro değil de o an bir şey olacakmış gibi hissettirdi, tamam mı böyle? İnteraktif kısmı budur. Aynen, bence de bu zaten. Evet. Mindfuck oldum. Çok garip bir tiyatroydu. Bu hayatıma gittiğim en unexpected alandı. Evet. Yani her tiyatro unexpected olmuyor. Konusunu okuyunca bir yandan anlayabiliyorsun. Bunun konusunu okuyunca bile anlayamamıştım. Farklı yani. But this is a process, you know. You have to be chill. Anyway, switch. Her zamanki gibi bir cuma günü. Bilgide ağaçlar, çimler ve her zamanki rutin şeyler. Yani çok da bir şey yok. Ama güneş yine de huzur verici. İnsanın içerisine güzel duygular veriyor. Çünkü ağaçlar onun altında yaşam buluyor ve güzel duygular veriyor bize. Çok aydınlık, beyazlık, mavilik ve hiçlik. Sadece beyaz ve biz. Aslında düşündüğünde işin sonunda alacağın cevap da şu oluyor. Neden? Yani neden bu kadar düşünüyorum? İşin sonunda ne olabilir? En sonunda en kötü ne olabilir? İşte bunu düşünüyorsun. Her zaman sorulan o klasik soru. Selam. Az önceki sesin sahibi benim. Biraz rüzgarlı. Güneşin yanında rüzgar da var. Ve kendi sesimi şu an kulaklıktan duyduğum için birazcık komiğime gidiyor. İçimden çok güldüm şu anda. Yani ben kaygımı bu şekilde bastırıyorum biraz yani. Ama yine de insan ister istemez çok fazla takılıyor. Aşırı hassas olunca. Evet, aşırı hassas. Her şeyin aşırısı çok kötü. Ama ben böyle yaratıldığıma inanıyorum. Olabildiğimin en iyisi olup, olabildiğince güçlü olup aşırı hassas bir insan olarak hayatıma devam etmek zorundayım. Dünyayı çok ama çok daha derin gördüğümü biliyorum. İnsanlardan bazen derinlik farkımı ayırt edebiliyorum, algılayabiliyorum. Ve dünyayı böyle olabildiğince anlamaya çalışmak en iyisi bence buradayken. Yani başka ne yapabilirim bilmiyorum. Kayıttayız. Evet, şimdi de sınıf arkadaşlarımla birlikteyiz. TVC 367 Ethem Özgüven hocamız belgesel çekiyoruz. Bu belgeselin çekilme nedeni de zaten aslında bu. Aşırı hassas insan. Mesela aşırı hassas insan olmakla kendinizi relate ettiğiniz durumlar var mı? Var. Ben dünya hassas kalpler için cehennemdir diye geziyorum yani son 2 haftadır özellikle. İnsanlar çok acımasız. Geçen bir tane tekeldeki adam bana espri yapmaya kalktı. Ondan sonra ben de anlamadım. Sonra bana dönüp dedi ki senin anlayacağını zannetmiyorum zaten falan diye böyle bir ezdi. Ve ben şey oldum böyle. Neden falan oldum hani insanlar çok gereksiz böyle tepkiler veriyorlar. Anlamamak problem değil. Anlamak istiyorsa bir insan that's okay her türlü. Hassassındır ama insanlar şey der. Ya sen çok hassassın, bu kadar hassas olma. Sanki bu ekstrem bir şeymiş gibi. Evet, hiç hoş değil hem de yani. Hoş değil. Herkese olduğu gibi kabul edin. Bu kadar takılmayın. Hassas olmak gayet normal. It's not that deep. Aynen öyle. Ve ne bileyim çocukluğumdan beri bir şeyler değiştirmek istiyorum ama insanlar diyor ki yani her şeyi değiştiremezsin ya da bir şeyleri değiştiremezsin ya da bu senin problemin değil falan gibi bir yerden.
Yani Nazım Hikmet'in dediği gibi ben yanmazsam, sen yanmazsan, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Mesela ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Yani Sims gibi bize verilen option'lar var ama o option'lardan biz seçiyoruz. Her şeyi yapabiliriz bence. Her şeyde değil. Çimler, yeşillik, beton olsa bile çıkıyor. Taşlar olsa bile çıkıyor. Yemeğimiz mantar, krema ve makarna. Ama öğrenci yemeği gibi. Mesela et, hani etle beslenmek pek fazla istemiyorum ve kendimi çok tercih etmiyorum. Ama arada yemek de isterdim tabii ki. Türkiye'de Ama etler birazcık kadar. pahalı olduğu için. Evet. Bazen kaygılanıyormuşsun gibi hissediyorum çünkü sonuç olaraktan biri ölüyor senin beslenmen için. Gece Hoca işte dün bir tane film izletti. İsmi Ayka. Bir tane kadını anlatıyor. Kırgızistan'dan Moskova'ya gitmiş ve yeni doğum yapmıştı ama parası falan olmadığı için ve şartları çok kötü olduğu için çocuğunu bırakıyor. Kendisi sürekli çalışıyor tavuk fabrikasında. Tavuğu yoluyorlar falan ve hani çok kötü bir atmosfer. Şöyle hissediyorum bazen. Aslında çekeceğimiz konu tam olarak da bu değildi. Hani çekeceğimiz konu biraz highly sensitivity'ydi ama çok hassas bir insan olmak bazen bazı şeyleri de beraberinde getiriyor. Yani her konuda birazcık düşünceli olmak. O yüzden bu video bir noktada bizim günlük kaygılarımıza, günlük düşüncelerimize, İstanbul içerisindeki yaşayışımıza evrildi bir noktada. Sanki şeymiş gibi hissediyorum. Hayat gerçekten bir performans sanatıymış gibi. Hayatta hep kendimizi temsil ediyoruz. Hepimiz aslında kendi hayatlarımızın yönetmeniyiz.